Selamlar. Bu videonun konusu internette araştırma yapmak. Günümüzde artık teknolojinin içine doğuyoruz ve teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğini, interneti kullanırken nasıl araştırma yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Şimdi gelin siber güvenlik için nasıl araştırma yapar size bunu anlatayım. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Bir kod yazarken ya da bir programı kullanırken hata mı aldınız? Bir zahmet o hata mesajını okuyun abi. Çünkü hata mesajının içerisinde hatayı nasıl çözeceğinize dair mesajlar oluyor genelde. Bu mesajları okuyup hatayı çözmeyi deneyip ardından araştırmaya geçebilirsiniz. Yani ilk adımımız hata mesajını okumak. Örneğin şu an ekranda gördüğünüz hata mesajında yazıcının çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi söylüyor. Yani bunu okursanız bunu söylediğini göreceksiniz ve belki de IT birimine gitmeden bu sorunu kendiniz çözebileceksiniz. 2. Anahtar kelimeleri belirleyin. Bir hata mesajı aldınız, onu mu araştırıyorsunuz? Ya da biyoloji hocanız ödev verdi, onunla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz? Fark etmez. Konu ne olursa olsun önce araştırmak istediğiniz şeyin anahtar kelimelerini belirleyin. Örneğin benim tarayıcım bağlanmak istediğim bir internet sitesine bağlanmıyor. Ben de niye olduğunu anlamaya çalışıyorum. Şu an ekrana gördüğünüz gibi bir hata alıyorum. Hata mesajında bana web sitesinde güvenli bir bağlantının sağlanamadığını söylüyor. Eğer sistemlerin birbirleriyle nasıl haberleştiğine dair bilgileriniz varsa şu an aklınıza DNS, proxy ve SSL, TLS gibi kavramlar gelecektir. Bunları bilmediğinizi varsayarak bunları çok kısaca açıklamak istiyorum. Burada sadece SSL ve TLS kavramlarını açıklayacağım. Çünkü video bununla ilgili. SSL ve TLS protokolleri bir web sitesine güvenli bir şekilde bağlanmanızı sağlayan web protokolleridir. Şu an ekranda gördüğünüz hata mesajında da zaten SSL ve TLS ayarları ile ilgili bir sıkıntı olabileceğini söylüyor. Şimdi internete gidip bu hatayı araştıralım. Şu an ekran görüntüsüne bakmayın. Bu hatanın Türkçe kullandığınız işletim sisteminde Türkçe olarak karşınıza çıktığını varsayın. Bu yüzden ilk araştırmamı Türkçe olarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 58.000 arama sonucu karşıma çıktı. Şimdi aramamı biraz daha detaylandırarak anahtar kelimelerin içerisinde geçtiğini düşündüğüm alttaki mesajı ekleyerek yeniden yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an 48.000 sonuç karşıma çıktı. Şimdi araştırmamıza burada biraz ara verelim ve bir sonraki adıma geçelim. 3. Türkçe yerine İngilizce arasın. İnternetin dili İngilizcedir. Eğer siz internetin dilinden konuşursanız aradığınız şeye çok daha bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin şu an bu hata mesajını ben İngilizce çevirdim. İngilizce çevirdiğim için arama motoru direkt bana önerilerde bulundu. Niye önerilerde bulundu? Çünkü artık onun dilinden konuşuyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi 48.000 olan sonuç şu an 37.000'e düştü. Bu ciddi bir düşüş. Sonucun düşmesi zaman zaman iyi, zaman zaman kötü bir şeydir. Şu an bizim için iyi bir şey çünkü aradığımız şeye daha fazla yaklaşıyoruz. Bu anlama geliyor. 4. Dorklardan yararlanın. Google Hacking videomda da bahsettiğim üzere dorklar arama motorlarına talimat vermenizi sağlayan anahtar kelimeler. Örneğin bir hata mesajı için sadece PDF dosyalarını mı arıyorsunuz? File type PDF dorkunu kullanarak sadece PDF dosyalarına ulaşabilirsiniz. Şu anki aramamızda da dorklardan yararlanarak nokta atışı yapabiliriz. Bunun için çift tırnaklardan yararlanıyoruz. Çift tırnaklar arasında verdiğiniz ifade eğer aradığınız sayfalar içerisinde varsa o sayfalar karşınıza geliyor. Bunlar parça parça değil, direkt bir bütün olarak varsa o sayfayı arama motoru sizin karşınıza getiriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde araştırma yaptığımızda sonuç sayısı 1800'e kadar düştü. 37.000'lere 1800'lere. Şimdi artık karşımıza gelen web sayfalarını tek tek ziyaret ederek sorunumuzu çözmeye yönelik şeyleri denemeye başlayabiliriz. İlk sayfada karşımıza çıkan birkaç siteyi ziyaret edip bazı çözüm önerilerini deniyoruz. Sorun çözülüyor mu? Hayır, çözülmüyor. Şu an çözülmediğini varsayıyorum. Burada normal bir kullanıcı diğer web sitelerini de tek tek ziyaret ederek farklı çözüm önerileri bulmaya çalışabilir. Ama Baker böyle yapmaz. Baker ne yapar? Şimdi gelin size bunu göstereyim. 5. Ekstra bilgi verin. Eğer sistemsel bir hata aldıysanız ve o hatayı araştırıyorsanız bu adım size çok zaman kazandıracak. Şimdi size kazandıracağım bu zamandan bir saniyeyi ayırıp kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an örnek verdiğim bu senaryoda karşılaştığımız problem tamamen sistemsel bir problem. Yani bizim sistemimizde sorun olup başka bir kullanıcı sisteminde sorun olmuyor olabilir. Biz web sitesine ulaşamıyorken başka bir kullanıcı başarılı bir şekilde ulaşıyor olabilir. Bu sebepten araştırmamıza kullandığımız sistemdeki işletim sistemi bilgisini de ekleyerek aramamızı ilerletelim. Yine kullandığım sistem bilgisi aradığım sayfalarda olsun istediğim için onu çift tırnak içerisinde vererek arattım ve karşıma 450 kadar sonuç çıktı. Yine sonuç sayısını iyice azalttık. Artık hedefe çok yaklaştık. Aramam sonucunda karşıma çıkan sayfaları tek tek ziyaret etmeye başlıyorum. Ve sayfaların birinde Windows XP işletim sisteminde TLS 1.2'nin desteklenmediğine dair bir uyarı görüyorum. Eğer TLS 1.2 Windows XP'de desteklenmiyorsa
ve ulaşmak istediğim web sitesi TLS 1.2 kullanarak haberleşiyorsa doğal olarak benim Windows XP'den TLS 1.2 olarak çalışan bir web sitesine ulaşamamam gayet normal. Şimdi bunu bulmamız lazım. Burada da son adımımız ulaşmak istediğimiz web sitesinin TLS versiyonunu öğrenmek kalıyor. Gelin bunu da yine Google'a soralım. Tabi İngilizce. Karşımıza çıkan sayfalardan birindeki önergeleri takip ederek web sitesinin TLS 1.2 kullandığını öğreniyorum. Yani az önce de bahsettiğim gibi benim bilgisayarım Windows XP ve Windows XP'de TLS 1.2 desteklenmiyormuş. Bunu araştırmam sonucunda öğrendim. Doğal olarak TLS 1.2 desteklemeyen Windows XP ve TLS 1.2 kullanan ulaşmak istediğim web sitesi haberleşemiyor. Doğal olarak da internet tarayıcım bana web sitesini yükleyemiyor. Burada geriye son çare kullandığımız işletim sistemini değiştirmek ya da farklı teknik çözümlere başvurmak oluyor. Bu teknik çözümler için yine araştırmaya devam etmemiz gerekiyor. Bonus. Yapay zekanın nimetlerinden faydalanın. Araştırmaya başlamadan önce araştırmak istediğiniz konuyu ChatGPT'de sorarak farklı öneriler alabilir ve araştırmaya belki gerek kalmadan sorun çözebilirsiniz. Ama buradaki öneriler de işinize yaramazsa paşa paşa araştırmanız gerekecek. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Nefret ettirdiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de dolu. Yo çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.